Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Yeni infaz yasa tasarısı mahkum ve mahkum yakınları tarafından dört gözle bekleniyor. Daha önce bu konuyu genel hatları ile ele almıştım. Şu anda medya aracılığıyla öğrendiğimiz kadarı ile ilk 10 madde ve sonrasında 25 madde mecliste onaylanmıştır. Bu ilk 10 maddenin içeriği ve kapsamı herkes tarafından merak edilmekte. İlk olarak infaz hakimliği kanununda değişiklik yapılmıştır. İnfaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına şu görevler de eklenmiştir. Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, bir de ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri eklenmiştir. İkinci olarak infaz kanununun amacı yapılan düzenlemelere uygun şekilde değiştirilmiştir. Kanun maddesinde bu kanunun ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar diye değiştirilmiştir. Üçüncü olarak her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakim ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı'nca infaz hakimliği kurulacak denmiştir. Ayrıca iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek. İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı çevresi, kuruldukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olacak. Ağır ceza mahkemeleri ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hakimliğinin yargı çevresi il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hakimler Savcılar Kurulu tarafından karar verilecek. İnfaz hakimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yerde infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet Savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararların kanun veya diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu karar işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek. Başka bir madde ise kasten yaralama suçunun üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe karşı
beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzun kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında arttırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek. Başka bir maddede ise kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Bir diğer madde ise kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat arttırılacak. Bir diğer madde ise maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda yapılan değişiklikle hapis cezasının infazı gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Bir diğer maddede açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salı verilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin 5'te 4'ünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde cezalarının koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bir diğer maddede 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümler 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetim serbestlilik süresi 4 yıl olacak. Bir hukuki hakların programını burada bitiriyorum. Bir sonraki programda meclisten geçen 25 maddeyi ele alacağım. Sağlıcakla kalın.